kötü bir kaliteyi hayata dönüştürüp eve mahkum etmek değil. Kaliteli hayat günlerini uzatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla benim birinci önerim olabildiğince hızlı normalleşmeye çalışmak oluyor hastaların. Tatil herkesin hakkı ve insana iyi gelen bir şey. Pankreas kanseri ameliyatından sonra da her şey yoluna girdiyse bu kabaca 10 gün içinde zaten rengini belli eder. Bu insanların eğer devam edecek bir kemoterapi süreci varsa bu kabaca 4. 6. haftada başlıyor. Aradaki nekaat dönemini bir tatille birleştirmesi bence çok doğru bir şey. Hocam çok ağır ameliyatlar yapıyorsunuz ve bunun arasında pankreas kanseri var, karaciğer kanseri var ve şimdi yaz dönemi de insanlar hep yazlık yerlere gidiyorlar. Burada size sık sorulan sorular oluyor mu? Örneğin pankreas kanseri ameliyatı olan biri, pankreası alınan biri nasıl bir tatil seçeneğini seçmeli? Nereleri tercih etmeli? Aslında önemli bir soru. Pankreas kanseri ameliyatı olsanız da sonuçta bizim yapmaya çalıştığımız kötü bir kaliteyi hayata dönüştürüp eve mahkum etmek değil. Kaliteli hayat günlerini uzatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla benim birinci önerim olabildiğince hızlı normalleşmeye çalışmak oluyor hastalarıma. Dolayısıyla tatil herkesin hakkı ve insana iyi gelen bir şey. Pankreas kanseri ameliyatından sonra da her şey yoluna girdiyse bu kabaca 10 gün içinde zaten rengini belli eder. Bu insanların eğer devam edecek bir kemoterapi süreci varsa bu kabaca 4. 6. haftada başlıyor. Aradaki nekaat dönemini bir tatille birleştirmesi bence çok doğru bir şey. Burada da denize girmek dahil, 10 gün evvel ameliyat oldum girilir mi? Kesinlikle girmeyi ben öneriyorum. Dikkat edilmesi gereken şey karın duvarını çok fiziki olarak zorlayacak, mekik çekmek gibi hareketlerden uzak durmak. Ama onun dışında yaraların suyla temas etmesinde hiçbir şey yok. Sebebi de insan derisinde suya girmediğinizde oluşan bakteri sayısı musluktan akan sudan ya da denizde bulunan bakteriden çok daha fazla. Dolayısıyla o suya girmenin hiçbir zararı yok o yaralara. Çok daha çabuk iyileşmesine yarıyor. İnsanlara da mutluluk veriyor. Ama tabii ki kemoterapi süreci başlayacaksa ya da bu 10 günden daha kısa bir süre geçmişse o zaman bir sağlık kuruluşunun yakınında olmakta fayda var. O yüzden onun cevabı biraz ameliyattan ne kadar geçti süresiyle alakalı ama bir fırsat varsa ben sonuna kadar her zaman normale dönmek için tatile de gitmeyi öneriyorum. Ben burada şunu da sormak istiyorum. Havuz tatili. İnsanlar denize girdiği kadar havuza da giriyorlar ama havuzu da öneriyor musunuz? Ya orada da yani düzgün bakımı yapılmış, klorlanmış bir havuzda hastanın alacağı bir şey olmadığı gibi hastadan çevresine yayılacak bir şey de olmuyor. Dolayısıyla o da tabii ki bir alternatif olabilir. Belli kemoterapilerde güneş duyarlılığı vesaire arttığı için bunu mutlaka onkologlarına da sormalarını öneririm. Ben onkolog değilim, cerrahım sonuçta ama cerrahi açıdan bir insanın ameliyattan sonra havuza ya da denize girmesinin benim açımdan hiçbir farkı yok. İstedikleri gibi de girsinler isterim. Şeye dikkat etmek lazım ama. Pankreas ameliyatları sonrası siz sindirim sistemini belli oranlarda değiştiriyorsunuz ve özellikle tümör ameliyatlarında bir takım tümörün tutabileceğinden çekindiğimiz sinirleri de çıkartıyorsunuz. Bunlar genelde bağırsak hareketlerini hızlandıran bir etkiye sahipler. Dolayısıyla hastalar ishal olmaya yatkınlar. Sindirim de azalıyor. Hastanın iştahı da azalıyor bu boy bir ameliyattan sonra. Böyle bir şeyde dikkat edecek tek şey yeterli sıvı aldığını ve güneşte dehidrate olmadığını bilerek bunu kontrol etmek lazım. Yani tatilde olan sıvı kaybı normalin üzerine çıkıyorsa, hastanın da ishali varsa alacağı sıvıyı da ona göre artırıyor olması lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hocam pankreas tamamen çıkarıldıysa kişi otomatikman ertesi güne şeker hastası olarak uyanmış oluyor. Doğru. Bu doğrultuda yapacağı tatil planında da bu beslenmesinde olabilecek değişiklikleri öngörmesi, buna adapte olması da gerekiyor mu özellikle yazın? Bu da çok önemli. Biz zaten böyle bir şey yaptığımızda, ister total pankreatektomi yaptığınızda kaçınılmaz olarak gelişen şeker hastalığı olsun, ister yaptığınız pankreasın bir kısmını çıkarttığınız bir kısmı içeride ama yeterli fonksiyon göstermiyor. İster buna bağlı olarak insülin bağımlısı olsun, ister oral antidiyabetik ajan dediğimiz ilaçlarla bunu kontrol ediyor olsun, bu hastalara biz taburculuk öncesinde şeker ölçmeyi, gereğinde insülin yapmayı zaten bu konuda çalışmış, uzmanlaşmış hemşire ve hekim arkadaşlar üzerinden mutlaka öğretiyoruz. Bir endokrinologla bir bağlantı kuruluyor.
Diyabet hemşirelerimiz de bu hastalara kan şekeri nasıl ölçülür, ne çıkarsa hangi insülinden ne kadar yapılır, bunun teorik ve uygulamalı eğitimini veriyorlar. Bunu yapmadan biz genelde zaten kimseyi taburcu etmiyoruz. Sonrasında da ilk başta bunun oturduğunu görene kadar günlük şeker karnesi şeklinde o işte yemek yedim şuna çıktı, açken buydu diye tuttuğu notlarla birkaç kere daha ayaktayken de hastaneye çağrılarak yani gerçekten ince ayarı yapılıyor. Sonrasında düzenli kontrol ediliyor. Buna ek olarak hastayı yine koruyan, bu işi kolaylaştıran yeni aparatlar da var. Cep telefonunuza bağlantılı, doktorunuza da mesaj gönderen, işte şekerinizin ne şekilde sonrasında seyrettiğini takip eden artık pek çok ürün var.